Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli ve tadıyla sizi mest edecek çok lezzetli, yumuşacık çilek reçelli poğaça tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı mayayı koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Yeterince karıştırdıktan sonra içerisine 2 su bardağı unu yavaş yavaş ekliyorum. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Kalan unu da yoğurma kabının içerisine koyduktan sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. 2 dakika boyunca elimle yoğuruyorum. Hamuru yeterince elimle yoğurdum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Bir iki dakika boyunca da tezgahta yoğuracağım. Ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamuru elde ederseniz poğaçanız o kadar güzel ve lezzetli olur. 3 dakikanın sonunda hamurun ortasını açıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağını koyuyorum. Koymuş olduğum yağ tamamen hamurun içerisinde özleşinceye kadar yoğuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Hamurumuz tereyağıyla tamamen özleşti. Görmüş olduğunuz gibi sakız gibi gerçekten çok güzel bir hamur elde ettik. Şöyle bir toparladıktan sonra yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Üzerini kapatıp 1 saat boyunca dinlendireceğiz. Poğaçaları koyacağımız kalıbı yağlıyorum. Ben tereyağı kullandım. Sizler isterseniz margarin ya da sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Güzelce yağladıktan sonra tepsiyi kenara alıyorum. Hamurumuz güzel bir şekilde mayalandı. Kesme tartıyla ilk olarak havasını alıyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Rulo haline getiriyorum. Daha sonra 2 eşit parçaya bölüyorum. Parçanın bir tanesini alıyorum, 6 parçaya kesiyorum. Yani bu hamurdan toplamda 12 tane bez elde edeceğiz, 12 tane poğaçamız olacak. Kesmiş olduğum parçaları beze haline getiriyorum.
Hiçbir dinlendirme işlemi yapmadan ilk yaptığım bezeyi alıyorum, tezgahın üzerinde açıyorum. İlk önce elimle genişletiyorum, daha sonra merdane ile açıyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken konu bezemizi uzunlamasını açacağız. Uç kısmına daha önceden yapmış olduğum çilek reçelinden koyuyorum. Üzerini sıkıca kapatıyorum, parmaklarımla sıkıştırıyorum. Katlamadığım bölümü şeritler halinde rulet yardımıyla kesiyorum. Reçelli bölümden başlayarak uca kadar sarıyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken konu ne çok sıkı ne de çok gevşek sarmıyoruz. Uç kısımlarını birleştiriyorum, yağlamış olduğumuz kalıbın üzerine koyuyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kullandığım çilek reçelinin tarifi kanalımda mevcut. Eğer isterseniz çilek reçeli tarifini oradan alıp sizler kendiniz yapabilirsiniz. Ya da evinizde varsa başka reçeller de kullanıp bu tarifi uygulayabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Uzunlamasını açmış olduğum bezenin üzerine reçeli koyuyorum ve kapatıyorum. Daha sonra şeritler halinde uzunlamasına kesiyorum. Çilek reçeli koymuş olduğumuz bölümden diğer tarafa doğru sarıyoruz. Daha sonra iki ucunu birleştirerek kalıbımıza koyuyoruz. Bütün poğaçalarımızı hazırlayıp kalıba yerleştirdik. Üzerine kapatıyorum, 15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. 15 dakikanın sonunda artık poğaçalarımızın üzerine açıyoruz. 3 yemek kaşığı sütün içerisine bir tane yumurtanın sarısını koyuyorum. Fırça yardımıyla çırptıktan sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık, poğaçalarımızı sıcak fırına koyacağız. Hazırlamış olduğumuz poğaçaları sıcak fırına götürüyoruz. 20 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. 20 dakikanın sonunda çilek reçelli poğaçalarımız hazır. Üzerine kapatıyoruz, 5-10 dakika boyunca kapalı bir şekilde bekletiyoruz. 10 dakikanın sonunda üzerine açıyorum. Böylelikle poğaçalarımız daha yumuşak ve daha güzel oldu. Bu poğaçaları artık sizler için sunuma hazırlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Çayın yanında hazırlayabileceğiniz, içerisinde de reçeli olan harika poğaçalarımız oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.